Şu an biz bu kelimeleri konuşurken bile vücudumuzun içinde inanılmaz bir savaş yaşanıyor. Sessiz, görünmez ama bir o kadar da amansız. Bir tarafta bizi korumak için gece gündüz demeden çalışan muhafızlarımız, yani bağışıklık sistemimiz var. Diğer taraftaysa içimizden doğan bir düşman, kanser hücreleri. Bu her an, her saniye devam eden bir hayatta kalma mücadelesi. Peki bu savaşın kuralları ne? Kazananı kim, nasıl belirliyor? Gelin vücudumuzun derinliklerindeki bu biyolojik satranç oyununun sırlarını birlikte çözelim. Aslında bütün mesele şu soruda kilitleniyor. Madem bağışıklık sistemimiz bu kadar yetenekli, bu kadar güçlü bir ordu ve her gün potansiyel kanser hücrelerini bulup yok ediyor, o zaman kanser dediğimiz hastalık nasıl oluyor da ortaya çıkabiliyor? Bu sistem nasıl yeniliyor? İşte cevap, tarafların sürekli birbirinin hamlelerini okuduğu, akıl almaz stratejilerle dolu bu savaşın detaylarında saklı. Her şey, immün gözetim adını verdiğimiz o bitmeyen devriye ile başlıyor. Şöyle hayal edin. Bağışıklık sisteminiz, vücudun en ücra köşelerini bile durmaksızın tarayan, en ufak bir anormalliği, en küçük bir yanlışı bile tespit etmeye çalışan bir güvenlik gücü gibi. İşte bu devriye, kanser hücreleriyle bağışıklık sistemi arasındaki o sonu gelmez silahlanma yarışının da ilk perdesi oluyor. Peki nedir bu immün gözetim tam olarak? Aslında olay şu, bağışıklık sistemimiz sadece dışarıdan gelen virüsler veya bakterilerle savaşmıyor. Asıl önemli işlerinden biri, kendi içimizde her gün hücre bölünmesi sırasında ortaya çıkan hatalı kopyaları, yani potansiyel kanser hücrelerini avlamak. Düşünün, her gün vücudumuzda yüzlerce, belki de binlerce tehlikeli olabilecek hücre oluşuyor. Ve bu muhteşem sistem, bunların ezici çoğunluğunu daha bir tehdide dönüşmeden sessiz sedasız ortadan kaldırıyor. İyi de bu devriye gezen güvenlik güçleri hangi hücrenin dost, hangisinin düşman olduğunu nasıl anlıyor? Aslında 4 temel sinyali takip ediyorlar. Birincisi neoantijenler. Bunlar kanser hücresinin genetik hataları yüzünden ürettiği, vücudun daha önce hiç görmediği yepyeni proteinler. T hücreleri için bu adeta "ben normal değilim" diye bağıran kıpkırmızı bir bayrak gibi. İkincisi HPV gibi bazı virüslerin hücrede bıraktığı yabancı izler. Üçüncüsü hücrenin aşırı stres altındayken yaydığı SOS sinyalleri. Bu sinyaller de doğal katil hücreler dediğimiz NK hücrelerini anında olay yerine çekiyor. Ve son olarak belki de en önemlisi, her hücrenin kimlik kartı olan MHC moleküllerinin sunumundaki tuhaflıklar. Eğer bir hücre kimliğini düzgün gösteremiyorsa bu en büyük tehlike alarmıdır. İşte şimdi bu iç savaşın 3 perdelik dramasına, yani bilimsel adıyla immunoediting sürecine geliyoruz. Bu 3 aşama kanserle mücadelenin kaderini belirleyen kritik dönüm noktaları. Eliminasyon, denge ve kaçış. Bu süreci aynen bir savaşın gidişatı gibi düşünebiliriz. İlk perde eliminasyon. Bu bağışıklık sisteminin mutlak zafer kazandığı an. Düşmanı tanıyor, kuşatıyor ve tamamen ortadan kaldırıyor. İkinci perde denge. Burası artık bir tür soğuk savaş, gergin bir ateşkes hali. Sistem tümörü tamamen yok edemiyor ama onu kontrol altında tutmayı başarıyor, büyümesini baskılıyor. Bu sessiz mücadele bazen yıllarca sürebiliyor. Ve son, en tehlikeli perde, kaçış. İşte bu, tümörün evrimleşerek bağışıklık sisteminin bütün savunma hatlarını aştığı, kontrolsüzce büyümeye başladığı ve savaşı kazandığı o an. İşte burası gerçekten çok kritik bir nokta. Bizim doktorların kanser diye teşhis koyduğu vakalar var ya, onlar aslında bu uzun ve zorlu savaşın son perdesini, yani kaçış aşamasını başarıyla geçmiş olan tümörler. Yani onlar bağışıklık sistemimizin en zeki generallerini bile alt etmeyi başarmış, bu savaştan sağ çıkmış olanlar. Peki ama bir tümör bu kadar akıllı bir savunma sisteminden nasıl kaçabilir ki? İlk ve en temel stratejisi adeta bir görünmezlik pelerini giymek. Böylece bağışıklık ordusunun en elit birliği olan T hücrelerinden saklanmayı hedefliyor. Durum tam olarak şöyle işliyor. Normalde bir T hücresi devriye gezen bir polis gibidir. Her hücreye yanaşır ve kimlik kartı olan MHC1 molekülünü kontrol eder. Eğer bu kimlikte şüpheli bir şey, yani bir tümör antijeni görürse o hücreyi anında yok eder. Tümörün yaptığı şey ise inanılmaz kurnazca, kimlik kartını göstermeyi bırakıyor. Yüzeyindeki MHC1 moleküllerini bir şekilde saklayarak T hücresinin onu tanımasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Sonuç ne mi oluyor? T hücresi hedef alması için gereken o kritik sinyali göremediği için düşman tam yanı başındayken bile onu fark edemiyor. Yani kanser hücresi en ölümcül avcısının gözünün önünde görünmez olmayı başarıyor. Bu hayatta kalmak için kullandığı en temel
ama en etkili taktiklerden biri. Ama tümörün cephaneliği sadece saklanmaktan ibaret değil, sakın öyle düşünmeyin. Aynı zamanda aktif olarak karşı saldırıya geçiyor, bağışıklık sistemini sabote ediyor ve adeta bir propaganda savaşıyla saldıran askerlerin moralini bozup onları etkisiz hale getiriyor. Tümör, etrafındaki mikro çevre dediğimiz savaş alanının kimyasını tamamen kendi lehine çeviriyor. Bunun için de 3 ana silah kullanıyor. Birincisi, TGF-beta gibi moleküller salgılıyor. Bu, T hücrelerine gönderilmiş bir çoğalmayı durdurun emri gibi. Ordunun büyümesini engelliyor. İkincisi, ileon gibi barış güvercinleri yolluyor. Bu sinyaller, alarmdaki bağışıklık hücrelerine sakin olun, her şey yolunda mesajı vererek onları yatıştırıyor. Üçüncüsü ve belki de en acımasızı IDO enzimi. Bu enzim, T hücrelerinin en önemli besin kaynağını tüketiyor. Onları resmen aç bırakarak savaşma güçlerini ellerinden alıyor. Bütün bunların sonucunda tümör etrafında adeta bir sessiz bölge, bir tür koruyucu kalkan oluşturmuş oluyor. Bu kimyasal savaş sayesinde kendisini bağışıklık sisteminin radarlarından tamamen çıkarıyor ve dokunulmaz bir kale inşa ediyor. Ve şimdi tümörün belki de en şeytani, en dahiyane taktiğine geliyoruz. Aynı zamanda modern kanser tedavilerinde bir devrim yaratan keşfe. Tümör, bağışıklık sisteminin kendi güvenlik frenlerini ele geçirip onları kendine karşı kullanıyor. Bu etkileşimi anlamak, günümüzdeki immünoterapinin de anahtarını anlamak demek. Şöyle düşünelim. Her T hücresinin üzerinde PD1 adında bir fren pedalı var. Bu, hücrenin aşırı hız yapıp kontrolden çıkarak sağlıklı dokulara zarar vermesini engelleyen bir güvenlik mekanizması. Çok da gerekli bir şey. Peki kurnaz tümör ne yapıyor? Kendi yüzeyinde bu fren pedalına basmak için özel olarak tasarlanmış PDL1 adında bir ayak geliştiriyor. T hücresi tam saldırıya geçecekken tümör bu ayakla onun frenine sonuna kadar basıyor ve T hücresini tükenmiş yani yorgun ve savaşamaz hale getiriyor. Bir diğer kritik fren mekanizması da CTLA-4. Bunu da farklı bir analojiyle anlatalım. Bir T hücresinin harekete geçmesi için sadece kontağı çevirmek yetmez. Bir de gaza basması gerekir. Bu gaza basma sinyali normalde CD28 molekülüyle verilir. Tümör ise CTLA-4 mekanizmasını kullanarak bu gaz pedalını daha en başından bloke ediyor. Yani az önceki örnekte araba hareket halindeyken frene basıyordu, bu sefer arabanın daha çalışmasına bile izin vermiyor. Aktivasyonu en başından engelliyor. Biliyorum, tüm bu kaçış mekanizmalarını duymak biraz umutsuz hissettirebilir. Ama aslında durum tam tersi. Çünkü bir düşmanı yenmenin altın kuralı, onun stratejilerini ve zayıf noktalarını bilmektir. İşte modern immünoterapiler, yani bağışıklık sistemini yeniden kanserle savaşması için güçlendiren tedaviler tam da bu bilgiden doğdu. İşte tüm bu savaşı özetleyen strateji haritası da bu. Sol tarafta bağışıklık sisteminin silahları, sağda ise tümörün karşı hamleleri var. Sistem diyor ki, seni kimlik kartın olan MHC1 ile tanıyacağım. Tümör cevap veriyor, o zaman ben de kimliğimi saklarım. Sistem savaş alanını saldırıya uygun hale getiriyor, tümör karşı kimyasallarla ortamı zehirliyor. Sistem T hücresini aktive etmek için gaza basıyor, tümör PDL1 ve CTLA4 ile acil durum frenini çekiyor. Bu sürekli devam eden bir strateji döngüsü. Ve bu da bizi en temel, en vurucu sonuca getiriyor. Aslında her şey bu cümlede özetli. Kanser sadece kontrolsüz bölünen hücreler yığını değildir. O aynı zamanda bağışıklık sisteminden kaçma sanatında ustalaşmış bir evrimsel şampiyondur. Bizim klinik olarak gördüğümüz hastalık işte bu büyük kaçışın zaferle sonuçlanmış halidir. İşte bu da bizi o milyon dolarlık o heyecan verici soruya getiriyor. Madem ki tümör, savaşı kazanmak için bağışıklık sisteminin kendi frenlerini kullanıyor, peki ya biz o frenleri devre dışı bırakırsak ne olur? Bağışıklık sisteminin zincirlerini çözüp onu yeniden özgür bırakarak bu savaşı lehimize çevirebilir miyiz? İşte bu basit ama devrimci soru modern kanser tedavisinin ve immünoterapinin de başlangıç noktasını oluşturuyor.